Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaska nasıl GoPro takılır ve GoPro ile nasıl güzel bir görüntü alırsınız bunu öğreteceğim. Daha doğrusu kaskın çene kısmına nasıl kamera bağlanılır ve güzel bir vlog nasıl çekilir bunu öğreteceğim sizlere. Bunu uzun zamandır araştırıyorum çünkü bende de GoPro var ve yeni bir motor aldım. Kaskımı, ekipmanlarımın hepsini aldım ve güzelce artık motovlog yapmak istiyorum. Bana da abone olarak destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve size güzel içerikler üretmeye devam edeceğim. Motovloglarımız olacaktır. Şimdi geçelim bu kask kısmına kamera nasıl takılır. Ben birçok video izledim. Dediğim gibi bazıları buraya macun sürüyor, bazıları yapıştırıcı sürüyor, bazıları burası çok dik olduğu için kullanamıyor. Alacağınız kaska çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü en güzel açı arkadaşlar bu kaskta çene kısmında. Yani buradan çok yüksek, çok kötü bir görüntü alırsınız. Buradan biraz yandan bir görüntü alırsınız. Ama en güzel yer tam böyle çene kısmı ve gerçekten kendi kafanızı nereye döndürürseniz oradan çok güzel bir açı alıyorsunuz. Kısacası bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda benim kullandığım aparatta görüntü bu şekilde ve kaskımı çeneme taktım. Ve çenede gördüğünüz gibi kafamı nereye çevirsem o şekilde güzel bir açı. En son açıda zaten bu kamera ayarları farklı bir ayarlar arkadaşlar. Onun ben ayrı bir videosunu çekeceğim. GoPro 9 kamera ayarlarımda isteyenler olursa yani GoPro'da nasıl ayar yapılır yorumlar kısmına yazabilir. Onun da ayrı bir videosu gelecektir. Şimdi almanız gereken aparat bu. Bu nedir? Diyeceksiniz ki bu tutmuyor, bu düşüyor. Hayır düşmüyor. Çok da güzel bir şekilde tutuyor bu beni. Yani ben bizzat sallana sallana sürdüm motoru. Arazilerde sürdüm. Ona rağmen hiçbir sıkıntı olmadı motorda. Hiçbir sıkıntı da düşmedi. Hiç kayma bile olmadı. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi 3 tane yerden şöyle ipi var. Ve ucuna da kamera bağlıyorsunuz. GoPro'nuzu buraya takıyorsunuz aparatına. Şu şekilde bakın. Ve bunu sürebiliyorsunuz. Eklenti çubuklar var. Uzatabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Orası sizde kalmış. Şimdi bu nasıl bağlanılır? Nasıl düşmeden bunu kullanırsınız? Size bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kaska nasıl takılır? Sizlere bunu öğreteceğim. Bunu kaldırıyorsunuz vizörünüzü. İlk önce güzelce bir kaldırdınız. Ve kaskınızın baş kısmına şuraya bunu yerleştiriyorsunuz. Bunu yerleştirdikten sonra bunun tek sıkıntısı şu. Bakın. Burada çenelik kısmı var ya şu rüzgarlık. Bunu sadece şöyle kendisine göre şöyle kapatıyor. Buradan birazcık rüzgar giriyor. Yani o da çok önemli mi bilmiyorum ama siz kendinize göre onu düşünün ve şuradaki mikrofonu birazcık baskılıyor. O da benim için hiçbir önemi yok bence. Yani hiçbir sıkıntı bir yaratmıyor. Bir sıkıntısı olmuyor açıkçası. Size öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yani orası sadece sıkıntılı. Geri kalan hiçbir yeri hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi bakın. İki elimle göstereceğim size nasıl yapılıyor. Şu iki tane ipini şuradaki yerini şöyle aşağı doğru atıyorsunuz. Alttaki iki tane kısımda bağlama. Yani bunu nasıl göstereyim? Size şöyle göstereyim. Anlatayım daha iyi anlatayım. Bakın. Burası böyle tırnaklı. Bunu ipi şuradan geçirip şöyle. Şuradan geçirip bunu böyle tak diye kilitliyorsunuz. Orada kilitli kalıyor. Şimdi benim yaptığım aynısını yaparsınız zaten. Gayet net bir şekilde başarı alırsınız zaten. Güzel bir şekilde kullanırsınız daha doğrusu. Şimdi düzeltelim. İki tanesini geçirdim. Arkasından yani altından daha doğrusu şöyle tutup bunu çekiyorum. İlk önce sadece bunu bağlamak için yani hani en azından sadece birisi tutsun diye şunu çekiyorum sadece. Bunun bir tanesini yakaladım. Kendime doğru çektim. Şuradan tikini kıstırdım. Bir tanesini kıstırdım. Duruşu da şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle duruyor. Şimdi gelelim öbürüne. Öbürünü de alıyorsunuz aynı şekilde. Yine alttan. Yani kameradan belki çok görünmüyor ama şu şekilde alıyorsunuz bunu. Buradan içinde. Ben içinde şu anda tutup bunu kendime doğru çekiyorum. Şuradan çekerseniz. Şu an kamerada çok görünmüyordur ama. Nasıl göstereyim ben size bunu? Şöyle göstereyim daha iyi olur sanırım. Bunu da böyle bağlıyorsunuz arkadaşlar. Tık diye kilitliyorsunuz ve bu kadar basit aslında. Yani bu kadar basit. Hani sallanırsa bakın ki sallanmıyor. Çok fazla sallansa bile düşmez. Bakın istediğimi yapıyorum şu anda. Bakın görüyor musunuz? Düşmüyor. Düşse bile kameranız tamamen düşmez. Zaten kaskın içinde vizör kapalı olduğunda bu sizi tutuyor. Açık olsa bile hemen elinizde tutarsınız ki düşmüyor yani. Yani ben hiç öyle bir sorun yaşamadım. Bakın 3 aydır bunu kullanıyorum. Daha hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi bunu sadece öyle kapataslak bağladık değil mi? Ya umarım kamerada görünüyordur ama kapataslak bağladım. Yapmanız gereken şey şu. Alttaki şu diş var ya tırnak. Onu açıyorsunuz. Onu açtıktan sonra kendinize doğru şuradaki ipi çekin. Çekin. En son artık dayanamayacak kadar gelince kilitleyin. Aynı şekilde buna da yapıyoruz. Öbür kısmı da açıyorum. Çek. Onu da kilitledim güzelce. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi tamamen hiçbir şekilde artık kımıldamıyor. Sadece kamera kısmı bakın. Görüyor musunuz? Orası bile yani çok nadir. Hiçbir şekilde artık kımıldamıyor. O kadar sert oldu ki hiçbir şey düşmez buradan. Hiçbir şey de olmaz. Şimdi diyen olacak ki bu sefer de çok hani vizör kapanmıyor. Soğuk oluyor falan filan. Onda da ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü bakın şuralar zaten hani kablo olduğu için kapatıyorum. Şurada bir tik var. Sizde her kaskta olmayabilir bilmiyorum. Belki ondan şikayetçisinizdir. Benim kendi kaskımda burada bir tik var.
İttiriyorum aşağı doğru. Aşağı doğru ittiriyorum. Bunu da buraya geçirdikten sonra bu bunu tutuyor. Tutmasa bile alttan çok az rüzgar geçiriyor. Ama o da artık yani handikap diyelim. Yani birazcık sıkıntılı, evet. Çok az rüzgar geçiriyor. Onun dışında hani sizin oturup da yapabileceğiniz en garanti çözüm bu arkadaşlar. Ben size tavsiye ediyorum kesinlikle. Zaten ürünün açıklama kısmına da, ürünün linkini de açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka oradan alabilirsiniz. Yorumlarda veyahut da açıklama kısmında mutlaka okuyun orayı. Oradan alabilirsiniz. Dediğim gibi hani bir sürü video izledim. Hani Kolaçan diye bir YouTube kanalı var. Umarım bir sıkıntı çıkmaz söylediğim için ismini, ama orada da izledim. Orada macun gibi bir şey alıyorlar sanırım. Adını unut, bir yapıştırıcı tarzı bir şey alıyorlar. Bayağı bir uğraşıyorlar. Evet, güzel, çok kaliteli oluyor. Evet, ama yani ben bayağı zahmetli buldum ve hani ona uğraşacak zamanım yoktu. Ve yaparken sıkıntı çıkar diye düşündüm ve kaskıma da zarar vermek istemedim açıkçası. Hani bir şey olur, satarsınız veyahut da yenisini alırsınız. Hani bir sıkıntı olur. Ben güvenemedim. O yüzden kendime garanti olarak bunu aldım ve gayet gördüğünüz gibi hiç kımıldamıyor bile yerinden. Çok güzel, başarılı. Bunu alabilirsiniz değerli dostlar. Dediğim gibi ben bunu %100 tavsiye ediyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazmayı unutmayın kesinlikle. Diğer geri kalan videolarıma da bakabilirsiniz. Bu tarz bir sürü videom var arkadaşlar. Daha da çok üreteceğim sizler için. Bundan sonra bu tarz videoları daha çok yayınlayacağım, daha çok yapacağım. Bu yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.